yılın ilk videosundan herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirmesini diliyorum. Umarım gönlünüzden geçtiği gibi bir yıl yaşarsınız. İlk video bu güzel başlık modeli olsun istedim. Yapımı çok istenen bir modeldi. Daha önce kanalımda tulum ve çorap yapımını anlatmıştım. Video sonuna ekleyeceğim. Tıklayıp örüp takımlayabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacağım modelin sayıları 0-6 aya uygun. 1 yaş için nasıl uygulayabiliriz kısaca anlatmak istiyorum. Ben 0-6 ay için 5 yaprak örerek başladım. Siz 6 yaprak örebilirsiniz. Ardından bu kısmı örüyoruz. İlmek çıkarttığımız düz örgü kısmını videodaki sıra sayısı kadar ördükten sonra bu sayıya 6 sıra daha ekleyelim. Ardından eksiltme kısmına geçelim. Bağcık uzunluğu aynı kalabilir. Çünkü bağcıklar standart. Eğer uzun örmek istiyorsanız da zaten bu kısmı uzattıktan sonra yaprağı örebilirsiniz. 0-6 ayın ölçülerini de vermek istiyorum. Şöyle bu kısım biliyorsunuz yaprak kısmı sabit. İlmek çıkardığımız kısımdan arka kısma kadar 16 santim. Enseden tepe kısmı da yine aynı şekilde 16 santim. Bağcık kısmı da yaprağa kadar 25 santimde yaprağın uzunluğu, toplamda 30 santim uzunluğunda. Ölçüler de bu şekildeydi. Bu video aracılığıyla sizlerle tanıştıysak arkadaşlar, videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube beğeni ve yorum alan videoları önerilenler kısmına çıkarıyor. Siz de yorum ve beğeni yaparak bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Yapımına geçelim. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikli Alize Baby Best kullanıyorum. Renk numarası 599. 100 gram 240 metre bir ip. Şiş numaram ise 3,5. İlmekleri bir sıra ters örgü yapalım. Ön yüzde kuruluma başlayalım. Yaprak kısmından başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından bir ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek, bir doladım. Bir ilmek örüyorum. Bir de ters ilmek örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği ön yüzde ve arka yüzde haroşa örerek kenar kısmını oluşturuyoruz. Ben haroşayı düzden ördüğüm için bu sırada da düz örüyorum. Arka yüz ördüğümde ilk haroşa çizgim oluşur. Şöyle sıra başlarında her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Bunu da sayarak 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Bir düz ilmeğimiz var. Yaprak kısmına geçmeden önce her arka yüzde bu ilmekten bir artırma yapıyoruz. Bir ördük. Bir de tekrar alttan şişimizi geçirip bir kez daha örüp artırıyoruz. Yaprak kısmının ilmeklerini arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2 düz ördüm, bir doluyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm, bir doladım, 2 düz örüyorum. Bir önceki arka yüzde artırmış olduğumuz ilmek ile burada 2 ters ilmeğimiz var. 2 ters ilmeği ve 3 ilmek haroşayı örüp sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bununla birlikte 3 ilmek kenar kısmını haroşa ördüm. Bir düz örüyorum.
ikinci düzü, yani yaprak kısmına geçmeden önceki ilmeği 2 kez örerek artırmamı yapıyorum. Yaprak kısmındaki ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzdeyim. Yaprak kısmının 3. artırma sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 düz ördüm. 1 doluyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3 düzümü ördüm. 3 ters ilmeğim var. Bunları da örüyorum. 3 de kenar ilmeğim. Bunları da haroşa ördüm. Arka yüzdeyim. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Arka yüzde düz ilmeklerime geçtim. 1, 2, üçüncüyü yine 2 kez örerek artırmamı yaptım. Yaprak kısmındaki ilmeklerim ters örgü. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Dördüncü kez artırıyorum. Doladım. Bir düz doladım. 4 düz ilmek örüyorum. Bu kısımda 4 ters ilmeğim oluştuğu için burada bir düz ilmek başlatıyoruz. Bir tersimi ördüm. Bir düz, 2 tersimi örüyorum. 3 ilmek de sabit bir şekilde ilerliyor. Haroşa olarak ördüm. Kenar kısmını arka yüzde 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Ardından 1, 2 düz, bir ters, bir düzüm var. Bunu yine 2 kez örerek artırmamı yaptım. Yaprak kısmındaki ilmeklerimi örüyorum. Ön yüze geçtim. Kenar ilmeğini aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. 5. ve son kez artırmamızı yapıyoruz. Doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 5 düz örüyorum. Sonrasında 2 ters, 1 düz, 2 ters ördüm. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 ilmek kenar kısmını tamamladım. 1, 2 düz, 1 ters, 1, ikinci düzü yine örerken artırmamı yapıyorum. İlmeklerim ters örgü yaprak kısmında. Ön yüzdeyim. Yaprak kısmının artırmalarını tamamlamış olduk. Toplamda 5 kere artırdık. Şimdi eksiltmelere başlıyoruz. Bu kısımda da tomurcuk yapacağız. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Orta kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Kalan 2 düz ilmeğimin de yönünü bu şekilde çeviriyorum. Ardından bu kez sağa doğru birlikte örerek kestim. Kesme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Bu kısmı sola doğru, bu tarafı da ilmek yönünü çevirerek sağa doğru kesiyoruz.
Bir ters ilmeğimi ördüm. Burada 3 ters ilmeğim var. İkincisine tomurcuk çalışmamı yapıyorum. Şöyle 1 2 zincir çektim. Sabitledim. Sonrasında bir doluyorum. Şöyle bir yarım trabzan yaptım. İlmeğini tığımda tutuyorum. 2 3 ve 4. 4 tane yarım trabzan yaptım. Tığdaki ilmeklerin hepsini birlikte ördüm. Bir zincir ile sabitledim. Tığımdan ilmeği çıkarmadan şöyle arka yüze geçiyorum tığımla. Şu alttaki bakın hemen ters ilmeğim var. Buna şöyle tığımı geçiriyorum. Ardından ilmek alıyorum ve bu ilmekten geçiriyorum. Burada bu tomurcuğumu sıkılamış oldum. Bu ilmeği de tekrar şişime aldım. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Ardından bir düz, 2 ters, 3 ilmek de haroşa, arka yüze çevirdim. Kenar kısmını ördüm. 2 düz, 1 ters, 3 düz örüyorum. Üçüncü düzü örerken yine artırmamı yapıyorum. Yaprak kısmındaki ilmekleri örüp ön yüze geçelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine. Bir ilmek kesiyorum. 2 düz ilmeğim kalana kadar orta kısımdaki ilmekleri düz örüyorum. 2 düz ilmeğim kaldı. Şöyle yönlerini çevirdim. Sağa doğru kestim. 1 2 3 4 ters ilmek ördüm. Bir düzümü örüyorum. 2 ters, kenar kısmı örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar kısmı ördüm. 2 düz, 1 ters. Dördüncü düzden yine artırmamı yapıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir ilmek daha kesiyorum. 5 düz ördüm. Şöyle kalan 2 düzün yönünü çevirdim ve birlikte örerek kestim. Şimdi ikinci sıra tomurcuk çalışmamızı yapacağız. 2 ters ilmek ördüm. Bir tomurcuğumuzu bu ilmeğe, diğerini de buna çalışacağız. Şöyle yine aynı işlemi yapıyoruz. Tığdan ilmeğimi geçirdim. 2 zincir çektim. Bir doladım. 4 tane yarım trabzan yapıyoruz. İlmeğini tığımızda tutuyoruz. Tüm ilmekleri birlikte ördük. Bir zincir ile sıkıladık. Arkadan tığımızı geçirdik. Hemen altındaki sıraya batıyoruz. İlmek aldık. Tığımızdaki ilmekten geçirdik. Bunu da tekrar şişimize alıyoruz. Arada bir ters ördük. Üçüncü ters ilmeğe yine bir tomurcuk yapalım.
İkinci tomurcuğumu da yaptım. Düz ilmeğimi örüyorum. 2 tersimi, kenar ilmeklerini, arka yüzdeyim. Kenar kısmını ördüm. 2 düz, 1 ters, 1 2 3 4 5. düzümde yine 2 kez örerek artırıyorum. Yaprak kısmındaki ters ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir ilmek daha kestim. 3 ilmek ördüm. Yine bu kenarda da ilmek kesiyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. 6 ters ilmeğimi ördüm. 1 düz, 2 ters, 3 kenar ilmeği, kenar kısmını ördüm. 2 düz, 1 ters, 6. düzden yine artırmamı yaptım. Yaprak kısmındaki ilmeklerim ters örgü. Ön yüzde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir ilmek daha kesiyorum. Ortada bir ilmeğim kaldı. Bunu da ördüm. Yine bir kez daha ilmek kestim. Şöyle 1 2 3 4 5 ters ilmek ördüm. İlk tomurcuğun ilmeğine sonuncu tomurcuğumu yapıyorum. İki zincir çektim. 4 yarım trabzan yapıyorum. Tüm ilmekleri birlikte örüp bir zincir ile sıkıladım. Ardından tığımı arkadan bir alttaki sıraya geçirdim ve ikisini birlikte ördüm. İlmeği tekrar şişime alıyorum. Bir ters ilmeğim kaldı. Bunu da örüyorum. Bir düz, 2 ters ve kenar ilmeklerim. Kenar kısmı ördüm. Sonrasında 2 düzüm, 1 ters, 7 de düzüm var. Yedinci düzü yine örerken artırmamı yaptım. Yaprak kısmındaki kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze geçtim. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğim kaldı yaprak kısmında. Bunların üçünü birlikte örüp yaprak kısmının kesme işlemini tamamlamış oluyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Sekiz ters ilmeğimi ördüm. Bir düz, 2 ters, kenar kısmı ördüm ve arka yüze geçtim. Üç haroşamı ördüm. 2 düz, 1 ters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm. Şimdi ilmek kesmeye başlıyoruz.
8 tane ilmeğimiz kalana kadar ilmek keseceğiz. Yani başlangıçtaki sayımıza döneceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Bir ilmek örüp bir öncekini üzerinden atlatarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 7, 8. 8 ilmeğimiz kaldı. İlmekleri kapattık. Şimdi bu kısımda sıradaki yaprağın kurulumunu yapıyoruz. Şöyle bu kenar ilmeğimiz olacak. Bir düz ördük, bir doladık. Bu da orta kısımdaki düz ilmeğimiz oldu. Bir doladık, bir düz ördük. Arada bir ters ilmeğimiz. Kenar kısım zaten bitene kadar sabit. Şimdi bu 3 ilmek kenara ördük. Bu düz ilmeği yine bir kez ördüm. Bir daha örerek artırmamı yaptım. Yaprak kısmındaki ilmeklerim yine ters ördü. Aynı şekilde aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Kenar kısmındaki ilmeğimi aldım. Bir, iki düz ördüm, bir doladım, ikinci artırmamı yapıyorum. Bir doladım, iki düzümü örüyorum. İki tersim var. Bunları ördüm. 3 ilmek kenar kısmını ördüm. Arka yüzdeyim. Kenar kısmı da ördüm. Bir, ikinci düzü yine 2 kez örerek artırdım ve yaprak kısmına geçtim. İlmekleri ters ördüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. 1, 2, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz örüyorum. 1, 2, 3 ters ördüm. 3 ilmek de haroşa. Üç ilmek kenar kısmını ördüm. 1, 2, 3. düzü 2 kez örerek artırmamı yaptım. Yaprak kısmını örüp ön yüze geçtim. Bir ilmek kenar kısmını örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 düz ördüm, bir doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm, bir doladım. 4 düz örüyorum. Bu kısımda 4 ters ilmeğim oluştu. Burada yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Yine düz ilmek başlatıyoruz. Bir tersim ördüm. Bir düz, 2 ters, 3 haroşa, arka yüze geçtim. Kenar kısmı ördüm. 2 düz, bir ters. Sıradaki düzden yine ilmeğimi artırdım. Ters ilmeklerimi örüp bu kısmı tamamlıyorum. Sırayı tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar bu kısma kadar yine sizinle birlikte devam ettirmek istedim. İyice anlaşılır olsun diye. Yani bir farklılık yok. Buradaki işlemleri sırayla tekrarlayacağız.
Şöyle bakın, düz ilmeğimizi oluşturduk. Burada 2 tersimiz var. Kenar ilmeğimiz 3 ilmek. Bu kaçıncı bakalım? 1, 2, 3, 4 defa artırmışız. 5. artırma sıramızı uygulayıp tamamladıktan sonra kesmeye başladığımızda tomurcuğumuzu oluşturmaya başlıyoruz. Geriye alarak bu kısımdan 5. artırma sırasından devam edebilirsiniz. Bu şekilde toplamda 5 tane yaprak oluşturup devam edelim. Başlığın yaprak kısmını tamamladım. Toplamda 5 adet yaprak ördüm. Son yaprağın ilmeklerini kapatırken şişteki tüm ilmekleri kapattım. Son ilmeğim de bu. Şimdi ipimizi kesmeden devam edeceğiz. İlk önce bu kısımdan ilmek çıkaracağız. Ardından yaprak kenarlarından ilmek çıkarıp bu kısmın haroşasını tamamlayacağız. Bu kısımdan çıkardığımız ilmekler için ben şöyle bir ilmek tutucudan yardım alacağım. Sizde eğer yoksa herhangi bir şişi kullanabilirsiniz. Veya böyle bir misinalı şişten yardım alabilirsiniz. Sizde hangisi varsa düz veya misinalı fark etmez. Genelde sorulan sorulardan birisi de neden hep misinalı şiş kullanıyorsunuz? El alışkanlığı diyelim. Ben genelde misinalı şişle ördüğüm için elim misinalı şişe alışmış. Düz şiş ile örüyorsanız onunla da örebilirsiniz tüm modelleri. Başlayalım. Şöyle gördüğünüz bu kenar ilmeklerinden ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle kenar kısma batıyorum. İlmeğimi aldım. Sırayla bu kenar kısımlardan ilmek alarak devam ediyoruz. Sona kadar devam edelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle bu kısımda bırakıyorum. Buradan devam edeceğiz. Bir tığdan yardım alıyorum. Tığım 3 numara. Şöyle bu kenar kısma kadar tığ ile geliyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Şöyle en uç kısımdan battım. İlmeğimi alıyorum. Kenar kısma batıyorum. Bir ilmek de aldım. Tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bunu bu kısma kadar devam ettiriyorum. Evet. Yaprağın köşe kısmına geldim. Buradan şişime geçiyorum. Buradan ilmek çıkarmaya başlıyorum. Şöyle gördüğünüz bu kenardaki ilmeklerden batarak ilmeklerimizi çıkarıyor olacağız. Şöyle tam 2 ilmeğin ortasına da batabilirsiniz.
Şimdi bu köşe kısım oluyor. Tam yaprağın ilmek kestiğimiz kısmı. Buradan aynı yerden şöyle bir kez daha batıyorum. Bir ilmek hemen yan kısımdan batıyorum. Şöyle bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani tam köşe kısımdan 3 ilmek çıkardım ki burayı dönerken bir kasma olmasın. Diğer kısımlardan aynı şekilde birebir ilmek çıkarabilirsiniz. Şimdi buradan çıkardığımız gibi aynı şekilde diğer yapraklarında ilmeklerini çıkaralım. Bu yaprağın uç kısmına geldiğimizde 3 ilmek çıkaralım buradan. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayalım. Sonuncu yaprağın köşe kısmına kadar ilmeklerimi çıkardım. Şimdi şöyle bakalım. Kenar kısmındaki ilmeklerimiz 3 taneydi. 2 tersimiz vardı. 5, 1 düz 6, 7, 8. Başlangıç sayımız. Bu kısma kadar da ilmek çıkaralım. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek daha çıkarıyorum bu kısımda. Zorlanırsanız bir tığ yardımı ile de ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Evet, ilmek kısmını tamamladık. Şöyle bakın. Eğer burada bir zorluk yaşıyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. İlla benim bu kısımda yaptığım gibi yapmaya da bilirsiniz. Yaprakları tamamladıktan sonra ipinizi kesin ve bu kısımdan sadece yaprak kısmının ilmeklerini çıkarabilirsiniz. Bu kısmı tamamladıktan sonra diğer tarafa yine ipinizi kesip bu kısımdan başlayıp devam edebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Daha profesyonel bir çalışma olsun diye ben bu şekilde yapıyorum. Sürekli ben daha doğrusu ip kesip bağlamayı sevmiyorum. Çünkü her bağlandığı yerde bir potluk oluyor. Şimdi haroşa kısma geçiyoruz. Artık örgümüzü arka yüze çevirdik. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. Diğer uca kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tüm ilmekleri ördüm. Şimdi bu kısımdan yine örgümü çeviriyorum. Haroşa örüyorum. Bu sırayı da tamamladıktan sonra arka yüze geçelim. Arka yüzde de bir sıra örelim. Ön yüzde ilmeklerimizi kapatalım. Örgümü 2 sıra daha ördüm. Şöyle bakın. 2 haroşa çizgimiz oluştu. İlmekleri kapatmaya başlıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örerek devam ediyorum. Bir öncekini üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Bunu yaparken çok sıkı örmeyelim ki kasma yapmasın. Yaprak kısmındaki ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Yaprak kısmındaki ilmekleri kapattım. Yine son olarak ilmeğim kaldı. Bununla devam edeceğiz. Öncesinde aparattaki ilmeklerimi şişime alıyorum. Şöyle bunları bir şişe aktaralım. İlmekleri şişe aktardım. Bakın yapraklarımız bu şekilde görünüyor. Bu kısmı da tamamladık. Buradan ilmek çıkarıp yaprak kısmına geçiş yapmıştık tığ ile.
şu kısımda. Şimdi aynı şekilde bu tarafta da bu kısma geçiş yapacağız. Bu kenar kısımdan itibaren şöyle batıyorum. Yine tığdan geçiriyorum ilmeğimi. Şöyle kenarlara batalım. Her ilmeğin içine batıyorum. Şöyle son olarak da köşe kısmı battım. Bunu da şişime ekliyorum. Toplamda 59 ilmeğim vardı. Bu ilmek ile 60 ilmeğim oluyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. Ardından ilmeklerimi düz örüyorum. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde de tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Arka yüzü de tamamladım. Artık örgümüze ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyoruz. Başlığımızın bu aşamasını da ilerletelim. Başlığın düz örgü kısmını 24 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Eksiltmelere başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Buradan itibaren 8 ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir ilmek daha keselim. Ardından 8 ilmek örüyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar ilmek kesiyoruz. 8 ilmekte bir ilmeklerimizi kesiyoruz. Bir kez daha ilmek kestim. 8 ilmek. Bir ilmek daha kestim. Tekrar 8 ilmek örüyorum. Bir kez daha kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu kısımda 7 ilmeğimiz kalıyor. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bu kısımda kullandık bir ilmeği. Bu yüzden burada 8 değil de 7 kalıyor. Bu modeli bozan bir unsur değil. Tabi bundan da eksik olmasın. Buna dikkat edin. Arka yüzde bir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örgü yapalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bir ilmek kesiyorum. Bu kez 7 ilmek örüyorum. Her ön yüzde kesmelerimizi yaparken burada bir ilmek kestiğimiz için diğer kesme işlemi yaptığımız ilmeğe kadar bir ilmek eksiliyor. 7 ilmek örelim.
7 ilmek ördüm. Bakın kesme işlemi yaptığım ilmek belirgin sola doğru görünüyor. Bu ilmek ile yanından bir ilmek ekliyorum ve birlikte örerek kestim. Arada 7 ilmek örüyorum. Diğer kesme ilmeğine kadar. Kesme ilmeğine geldim. Dilerseniz bu kısımlara bakın zaten belirgin ama yine karıştırmamak için işaret takabilirsiniz. Bu ilmeğin yanına soldan bir ilmek ekliyorum ve birlikte örerek kestim. Aralarda 7 ilmek örüyorum bu sırada. Diğer kesme ilmeğine geldim. Yine soldan bir ilmeği de alarak ikisini birlikte örerek bir ilmek kestim. Bu şekilde devam edelim. Bu kısımda da sonda da 6 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Arka yüze geçtiğimde ise tüm ilmeklerimi ters örüp ön yüze geçiyorum. İyice anlaşılır olsun diye kesme işlemini bir kez daha birlikte yapalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu kesme işlemi yaptığım ilmek, solundan bir ilmek alarak ikisini birlikte örüp kesiyorum. Bir önceki sırada arada 7 ilmek örmüştük. Bu kez 6 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Kesme yaptığım ilmeğe geldim. Yanına bir ilmek ekliyorum. Bir ilmek daha kestim. Arada 6 ilmek. Kesme yaptığım ilmeğe geldim. Soldan bir ilmek ekledim. Birlikte örerek kestim. Bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Arka yüzü örüp ön yüzde geçtiğimizde ise tekrar baştaki ilmeğimizi her zaman örmeden alıp buradaki kesme işlemi yaptığımız ilmeğin yanına bir ilmek ekleyerek ilmek kesiyoruz. Bir sonraki sırada arada 5 ilmek kalacak. 5 ilmek örüyoruz. Yani her ön sırada kestiğimizde, yani her ön yüzde kestiğimizde aradaki ilmek sayısı eksiliyor. Bir sonrakinde 4, bir sonrakinde 3, bir sonrakinde 2, bir sonrakinde de 1 ilmek kalacak. Bu şekilde bu kısmın kesme işlemini tamamlayalım. Kesme işlemine aralarda birer ilmek kalana kadar devam ettim. Ön yüzdeyim. Kalan ilmeklerimizi keselim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Şöyle kesme yaptığım ilmek, yanında kalan bir ilmeği de birlikte örüp keserek devam ediyorum. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğim kaldı. Arka yüzü örelim. Ön yüzdeyim. Bir tığ yardımı ile ilmeklerimizi toplayalım. Sırayla ilmeklerimi tığa alıyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle tutalım hatta ipimizi. Tüm ilmeklerden geçirdim. Burayı iyice sıkılıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve sabitledim. Gördüğünüz gibi bu kısım böyle görünüyor. Ön yüzden ikiye katlıyorum. Kesme işlemine başladığımız kısma kadar birleştirme yapıyoruz. Şöyle kenar kısımlardan karşılıklı tığımızı geçirerek birleştirmeyi yapacağız. Kenardaki iki ilmeğe tığımı geçirdim. Aynı şekilde
karşı taraftaki 2 ilmeğe de ilmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Sıradaki kenar kısma battım. Aynı şekilde karşı tarafın kenarına da batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığdaki ilmekten geçirdim. Tığdaki ilmeğimizi her zaman bu kısmın mesafesi boyunca tutuyoruz ki burada bir çekme kasma olmasın. Şöyle bakıyorum. Bir tane daha birleştirme yapıyorum. Ve tamamlanmış oldu. Bakın. Şöyle bir zincir ile bu kısmı sabitliyorum. İpini kestim. İpimizi de şöyle şu kısımlardan, aralardan geçirerek gizleyelim. Bu kısımda birleştirme kısmımızda böyle görünüyor. Çok güzel bir kesme yöntemi. Bakın çok hoş, muntazam duruyor. Şimdi bağcık kısmına geçelim. Bağcığın uçlarındaki yapraktan başlıyoruz. Yaprak için şişime 5 ilmek attım. Şöyle ilk önce arka yüzde 5 ilmeği ters örgü yapalım. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Bir ilmek ördüm, bir doluyorum. Ortadaki ilmeğim düz, bir dola, bir düz ve kenar ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Ön yüzdeyim. İkinci kez artırıyoruz. 1 2 3 ilmek ördüm, bir doluyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm, doladım. 3 ilmek örüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerim ters örgü. Üçüncü artırma sırasını yapıyorum. Dört ilmek ördüm, bir doluyorum. Ortadaki ilmeğimi doladım, 4 düz ilmek örüyorum. Arka yüzü örelim. Toplamda 3 defa artırdık. Şimdi kesmelere başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kestim. Diğer uçta 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Şöyle ilk ikisinin yönünü çevirdim. Sağa doğru kestim ve kenar ilmeğini örüyorum. Arka yüzde ilmeklerim ters örgü.
Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci kez kesiyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisinin yönünü çeviriyorum. Kestim ve kenar ilmeğini ördüm. Üçüncü defa kesiyoruz. Bir ilmek kestim, bir ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönünü çevirdim ve kenar ilmeğini ördüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenar ilmeğini de aynı şekilde arka yüze geçtim. Arka yüzde de buradaki 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. Şöyle şişimi geçiriyorum. Üçüne de ardından üçünü ters ördüm. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle bir zincir ile sıkıladım. İpimizi keselim ve bir tığ yardımı ile aralardan fazla olan ipimi geçirip gizliyorum. Yaprağımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi bağcığa geçiyoruz. Bağcığımızı da tığ ile örüyoruz. Benim tığım 3 numara. Şöyle ilk önce bir sabitleme yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve bu köşe kısmından batıyorum. Bu zincirimin ilmeğini aldım. 1. Ortadaki bu ilmeğin yuvasına battım. 2. Bir de diğer köşe kısma batıyorum. Bu da 3. Tığdan çıkarıyorum ama bu dip kısmını, ilmeklerin dibini sıkıca tutuyorum. İpimden ilmek aldım. Birinci ilmeğimi ördüm. Sıra ikincide ikinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğime geçiyorum. Üçüncüden ilmek aldım. Tekrar bu kısmı tutuyorum. İkisini çıkardım. Sırayla ilmek aldım tekrar. Uzattım. İkisini çıkardım. Bir. Katlı bir ip olduğu için bu şekilde aralardan kaymalar oluyor. Şöyle üçüncü ilmeğim. Bundan da aldım. Tekrar ikisini çıkardım. İlmekleri sırayla alıyorum. 2 ilmek çıkarıyorum. İpimi aldım. 1 2 3. Buradaki tek püf nokta, bu kısmı sıkı tutuyoruz. Bu şekilde sıkı tutalım ki diğer ilmekler kaçmasın. Bağcığı ördüm. Birleştirme kısmına geçiyoruz. Hem bağcığımızı bu kısmı birleştirirken hem de buradaki ense kısmını örmüş olacağız. Şöyle yaprak kısmını 8 ilmekten başlamıştık. Buradaki haroşayı da burada 8 ilmek kalana kadar ilmeğini çıkarıp örmüştük. Buradan başlıyoruz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Yine aynı şekilde bağcığımızı devam ettireceğiz. Üçüncü ilmeği buradan ilmek alarak öreceğiz. Başlayalım. Yine bu kısmı sıkıca tutuyorum. İlmeklerimi biraz daha çekip uzatıyorum. İkisini çıkardım. İlkini ve ikinciyi örüyorum.
Üçüncüye de tığımı geçirdim. İlmeğini almadım ama. Şöyle bakıyorum, tam da bu kısım. Aldım. Üçüncü ilmekten geçirdim. Sonrasında yine 2 ilmeği tığımdan çıkarıp 1 2 üçüncü ilmeği de sıradaki ilmek sırasından birlikte örerek aldım. 2'yi çıkardım. 1 2 3'e tığımı geçirdim. Bu kısma battım ve ikisini birlikte ördüm. 1 2 bu kısma batıyorum. İkisini birlikte ördüm. Tekrar tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini çıkardım. 1 2 3 şöyle kenar kısma batıyorum. Üçüncüyü birlikte ördüm. Yine ilk ikisini çıkardım. 1 2 3 ve sıradaki kenar kısma battım. İkisini birlikte ördüm. Burayı ördük. Şimdi kenar kısma geçtik. Bu kısım daha kolay. Gördüğünüz gibi zaten her yuva belli. Batıyoruz. Birlikte ördük. Burayı yaparken iyice ilmeklerimizi uzatalım. Ense kısmı kasmasın. Bu şekilde diğer başlangıç kısmına kadar örelim. Ense kısmını tamamlamış oldum. Şimdi bu kenar kısımdan başlayarak diğer tarafta yaptığımız gibi bağcığı örelim, devam edelim. Diğer bağcığın ölçüsünde bu bağcığı da ördüm. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Tığdaki ilmeklerimi şiş aldım. 5 ilmeğimiz olması gerekiyor. Şöyle kenar ilmeği ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve kenar ilmeğini ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şöyle artırmış olduğum ilmeği de çapraz bir şekilde örüyorum. Şişimde 5 ilmeğim var. Şimdi yaprağın kurulumuna geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeği ördüm, doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm, doladım. Kalan 2 ilmeği örüyorum. Arka yüzde de tüm ilmeklerim ters örgü. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi aldım. 2 düz ördüm. İkinci defa artırıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de ördüm. Arka yüz ters. Burada yapmış olduğumuz gibi toplamda 3 defa artıralım. Sonrasında da ön yüzde ilmek kesmeye başlayalım. 3 ilmeğimiz kalınca orta kısımda birlikte keselim. Şişte de 3 ilmek kalacak. Arka yüzde de 3 ilmeği birlikte ters örerek kestikten sonra bu kısmı da tamamlamış oluyoruz.
Diğer bağcığı da bitirdim ve bu şekilde başlık tamamlanmış olduğu çok güzel bir model elde ettik. Daha önce biliyorsunuz bu modelin tulum ve çorap yapımını kanalımda anlatmıştım. Video sonuna da ekliyorum. Tıklayıp takımlayabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.